Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Hindistan cevizli ve vişneli bir çikolata yaptım. Çok güzel oldular, çok lezzetliler. Buyurun tarifime geçelim. Bir su bardağı toz şekerim var. Bir su bardağından 2 parmak az bir toz şekerim var. Yarım çay bardağından birazcık fazla vişne suyu ilave ediyorum. Şekerim eriyene kadar onu bir karıştıracağım vişne suyu ile birlikte. Şekerim eridikten sonra ise birkaç damla limon ilave edeceğim. Limon sıkmamın nedeni ise tadı çok tatlı olmasın, yani baymasın diye biraz tadını dengelemiş olacak aslında. Limonu sıkıp karıştırdıktan sonra ise tereyağımı ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ekleyeceğim. İsterseniz margarin de ekleyebilirsiniz. Gram olarak söylemek gerekirse 100 gram kadar tereyağı eklemiş olacağım. Tereyağımı da ekledikten sonra onları da artık eriyene kadar karıştırıyoruz. Bir su bardağı içerisine 2 kaşık yoğurt, çay bardağının yarısından daha az da süt ilave ettim. Onları iyice karıştırıyorum. Ondan sonra da tavama ilave edeceğim. Bunu yapmamın nedeni ise bağlayıcı olması. Yani hamurun, yani Hindistan cevizlerini birbirine bağlamak için aslında bu gerekli. Ya da evinizde krema varsa 3-4 kaşık da krema ekleyebilirsiniz. Benim kremam yoktu. Kremaya alternatif olarak yoğurt ve sütü zaten karıştırdığım zaman krema tadına geçiyor. Bunları da bir güzel karıştırıyorum yine. Daha sonra ise artık Hindistan cevizlerimi eklemeye geldi. 1,5 su bardağı da Hindistan cevizimi ekliyorum vişneli suyuma. Ondan sonra bunları bir güzel karıştırıyorum. Hindistan cevizimin her tarafı kırmızı olana kadar, her tarafını değene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ise karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatıyorum ve Hindistan cevizli iç harcım hazır. Hindistan cevizli iç harcımı artık soğuduktan sonra buzluğa koymak için bir kaba ilave edeceğim. Sizin buzluğa dayanıklı bir kabınız varsa ona koyabilirsiniz ama koymadan önce kesinlikle altına yağlı kağıt koyun. Çünkü donduktan sonra yapışacaktır. Ben böyle kelepçeli bir kabım vardı, ona koydum. Yağlı kağıdımızın üzerine ekledim. Hindistan cevizli iç harcımın tamamını buna ekliyorum. Ondan sonra üzerini düzlemeye çalışıyorum. Üzerinin düz olması önemli ki çikolatamızın şekli de düzgün olsun. Ya da benim gibi alternatif olarak bir su bardağının arkasıyla her tarafını eşit bir şekilde bastırarak düzeltebilirsiniz. Hindistan cevizli iç harcımızı artık buzluğa gönderiyoruz. Donmasını bekleyeceğiz. O buzluktayken biz de artık çikolata sosunu yapmaya başlayacağız. Tencerenin dibine çok az koyduğum suyu kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra bir tane borcamımızın üzerine yerleştiriyoruz. Elinizde olan çikolatalardan vardı birkaç tane. Ondan koydum. Üzerine ise Pakmaya'nın bir çikolatası vardı. Böyle pul pul bir çikolata. Ben bitter çikolata kullandım. Siz isterseniz sütlü kullanabilirsiniz. Normal kullanabilirsiniz. Bunu benmari usulü eriteceğim. Sıcak suyun üzerine oturttuğumuz borcamla suyumuz birbirimize temas etmeyecek yalnız. O sadece suyun sıcaklığıyla çikolatalarımız da üstte eriyecekler. Ara ara karıştırarak çikolatalarımızın erimesini sağlayacağız. Çikolatalarımız da eridikten sonra biraz bunları soğumaya bırakacağız. Hindistan cevizli iç harcımı artık buzluktan çıkardım. Donmuş bir şekilde. Ama tabii ki kesmesi biraz zor oluyor. Çünkü donduğu için. Böyle bir bıçak yardımıyla böyle bastıra bastıra ben kestim. Siz de o şekilde kesebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte bölebilirsiniz. Ben önce uzun uzun böldüm. Böyle lokmalık yapmak istedim. Ondan sonra bunları kare kare keserek lokmalık bir şekilde yaptım. Bir tane de aynı Coco Star büyüklüğünde ya da bir çikolata büyüklüğünde uzun da bıraktım. Ama kalınlığı bu şekilde olacak. Büyüklüğünde istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Daha sonra ise artık benmari usulü erittiğimiz çikolatalarımız hazır. Onun içine atıyorum. 2 çatal yardımıyla bir güzel çikolataya buluyorum onları. Her tarafını çikolata değecek şekilde. Daha sonra ise altından ve üstünden fazla çikolatalarını alıyoruz. Yine bir kabımızın üzerine yağlı kağıt sereceğiz. Çünkü çikolatalarımızı tekrar onun üzerine koyacağız. Tekrar buzluğa atacağımız için yapışıyor yoksa. Mesela herhangi bir kabın üzerine yine yağlı kağıtsız koyarsanız yapışıyor ve çıkması zor oluyor. Bu nedenle yine bir yağlı kağıt sereceğiz. Onun üzerine çikolatalarımıza bulduğumuz Hindistan cevizi iç harçlarımızı güzelce her tarafına gelecek şekilde buluyoruz. Lezzet bombası oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz bunun üzerine fındık, fıstık,
ekleyebilirsiniz. Benim böyle fındık harcım var, iç harcım. Yine böyle çikolatayı buladıktan sonra üzerine böyle birazcık fındık gezdirdim. Fındıklı bir çikolata oluyor. Fıstığınız varsa fıstıklı da yapabilirsiniz. Benim evde olan fındık ve fıstığım vardı. Bununla ikisini de böyle çikolatayı buladıktan sonra üzerine böyle alelade bir şekilde gelişigüzel döktüm. Fazlalıklarını üzerinden aldım. Bütün hepsini bu şekilde çikolatayı buladıktan sonra buzluğa göndereceğim. Daha sonra ise buzluktan çıkarıp afiyetle yiyeceğim. Bileceğiniz bir çikolata tarifi vermek istedim. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirseniz. Yaptıktan sonra da benimle paylaşmayı unutmayınız. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.